Evet arkadaşlar, RC Mutfağı kanalımıza hoş geldiniz. Ben El Profesör. Karşınızda yepyeni, mükemmel ve çok ilginç bir videoyla bulunuyoruz. Şimdi geçmiş olduğumuz programlarımızda lityum polimer bataryalarla alakalı olarak bir video yapmıştık ve bu lityum polimer bataryaların ne kadar tehlikeli, ne kadar patlamaya meyilli olduğu konusunda ve yangın çıkartmaya meyilli olduğu konusunda bilgiler vermiştik. Yanlış şarj etmemek, işte bir takım güvenlik uyarıları vesaire şeklinde. Hatta videomuzun başlamadan önce şu kısımda görmüş olduğumuz tabelayı sakın unutmuyoruz. Dikkat ediyoruz. Bunu kesinlikle denemiyoruz. Şimdi bir takım denemeler yapacağız. Lityum polimer bataryalarımızla alakalı olarak hatta bundan birkaç gün önce bir modelci arkadaşımız ilk defa yeni modele başlıyor. Lityum polimer bataryasını profesyonel bir şarj aleti olmasına rağmen balanslı şarj etmediğinden dolayı ve hücre değerlerini yanlış girdiğinden dolayı bataryası ilk başta şişmiş, birbirinden ayrılmış ve arkasından yanarak ufak bir patlama yaşamış. Tabii kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi bu tabii ne şekilde bir problem yaşamış? Olması gereken hücre sayısını yanlış ayarlamış ve balans modu olmadan direkt şarj etmeye kalkmış. O sebepten dolayı böyle bir tehlike yaşamış, kötü bir deneyim yaşamış. Tabii burada diyoruz ki her zaman lityum polimer bataryamız kaç hücreli, kaç amper, bunlara göre balanslı profesyonel bir şarj aleti ile mutlaka kontrollü bir ortamda şarj etmemiz gerekir. Yani benim şarj aletim balanslı, profesyonel, elektronik, kendisi nasıl olsa kesiyor vesaire diye düşünmemek lazım. Yani gerçek uçaklar bile düşebiliyorsa yani cihazların, elektronik sistemlerin hata yapma ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız. Bir de kendisi şu şekilde aslında başta bir hata yapmış. Lityum polimer bataryasını ve profesyonel şarj aletiyle bunu nasıl şarj etmesi gerektiğini maalesef yapay zekaya sormuş. Yapay zeka kendisine bir bilgi vermiş ve bu bilgi doğrultusunda böyle bir kötü bir durum oluşmuş maalesef. Yani zaten yapay zeka konusunda bunun yapay zeka üreticileri de her zaman bunu söylüyor. En alt kısımda yazar. Yani gerek ChatGPT gerek Gemini vesaire kullanırken yapay zekanın hata yapabileceğini, mutlaka bunun doğrulanması ve kontrol edilmesi gerektiği konusunda ki yani böyle riskli bir üründe kesinlikle yapay zeka bunu söyledi, ben bunu bu şekilde yapayım şeklinde değil. Mutlaka işi bilen bir kişiden destek almak çok daha mantıklı ve doğru olacaktır. Hatta şimdi bu konuyla alakalı olarak kendisine dediğimiz gibi buradan çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda şimdi fotoğrafları da ekliyorum. Bu fotoğraflardan da görebileceğiniz şekilde Allah'tan kendisi kötü bir durumla karşılaşmamış. Bunlar çok önemli şeyler. Evet arkadaşlar, şimdi lipo bataryalarla alakalı olan diğer videolarımızdan bir tanesinde burada bir deneme yapmıştık. Bu denemede lityum polimer bataryayı patlatamamıştık. Fakat bu sefer elimizde böyle daha diri bir bataryamız var. Hem 5000 miliamperlik hem de 3S'lik yani 11.1 volt. Bu sefer biz bunları denerken daha tedbirli geldik. Yani tam teşekküllü şekilde bu denememizi yapacağız. Bu bir uyarıdır. Kesinlikle bizim burada denemiş olduğumuz bu deneyimizi kesinlikle siz yapmayın, denemeyin. Çünkü burası kontrollü bir ortam. Bu denemeyi yaparken bile bir uzmanlık gerekiyor. Bataryamızı feda edeceğiz. Bu arada bataryamızı şarj ettik. %100 şarj ettik. Bu arada yangın söndürücümüz de hazır. Her ihtimale karşı ne olur ne olmaz diyerekten güvenlik önlemlerimizi mutlaka alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Gelelim bataryamızı şöyle sivri bir cihazla patlatmaya. Evet. İlk önce güvenlik önlemi olarak ne olursa olsun gözlüğümüzü takıyoruz.
Ve haydi bakalım şimdi montajımızı yapalım. Bunu bu şekilde monte ediyoruz ki hani batarya patlama esnasında, yanma esnasında mutlaka ve mutlaka hani sağa sola fırlamasın şeklinde. Evet arkadaşlar, şimdi bunu güzelce takalım bakalım. Evet, takıyoruz. Vidalarımızı takıyoruz. Biraz şöyle çekelim. Çünkü bataryayı buraya koyacağız, sıkıştıracağız ve patlatacağız. Bakalım ne gibi bir şey ortaya çıkacak arkadaşlar. Hani size söz vermiştik bir önceki videolarımızda, daha önceki videolarımızda dedik ki daha düzgün bir şekilde biz bunu patlatmayı başaramadık ama bu sefer patlatacağız diye. Evet, sizi de bu şekilde merakınızı celbedeceğiz. Evet, gerçekten dediğimiz üzere tehlikeli bataryalarımız, tehlikeli lityum polimer bataryalarımız bir nevi bomba gibi düşünebiliriz. O sebepten dolayı hatta şunu da şöyle yapalım. Evet. Burada güzel bir mekanizma kurduk. Bir çivimiz var. Çivi sivri. Bunu bu şekilde bastırdığımız zaman bataryamız patlamaya başlayacak. Her ihtimale karşı burada yangın söndürme tüpümüz hazır. Hatta şöyle bir şey yapalım. Daha da yüksek koyalım bunu. Daha da yüksek koyalım. Herhangi bir şey olursa basarız. Yok, burada güzel olmadı. Böyle koyalım. Hayır, böyle de olmadı. Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet. Sandalyemizin üzerine koyalım. Kolay erişebilir olsun. Tabii böyle yaparsak daha iyi olur değil mi arkadaşlar? Evet. Bir deneme yapalım. Güzel. Karbondioksit. Harika. Deneme de yaptık. Yangın tüpümüz çalışıyor. Evet arkadaşlar. Lityum polimer bataryamız biraz sonra ne olacak? Patlayacak mı? Yanacak mı? Ne olacak? Az sonra. Şimdi mutfak zamanı. Evet arkadaşlar, şimdi mutfağa tekrar geldik. Şimdi lityum polimer bataryalar daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi içerisinde kimyasal maddeler var. Lityum ve polimer. Dolayısıyla bu kimyasallar birbiriyle kısa devre olduğu vakit ne yapacak? Birbirleriyle etkileşim içerisine girecekler ve patlamaya başlayacaklar. O sebepten dolayı haydi şimdi patlatıyoruz. Hazır mısınız? 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Şu anda bütün gücümüzle beraber bu çiviyi bastırıyoruz. Yangın söndürücümüz hazır. Biraz daha kamerayı yerle. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem bir patlama gördük.
Evet arkadaşlar, şimdi biraz önce gördüğümüz gibi enteresan ve çok muazzam bir patlamaya sahip olduk, gördük. Evet arkadaşlar, çok muazzam bir patlamayı gördük. Her taraf duman, alev, sıcaklık vesaire. Hala şu anda bataryamız sıcak. Yani o kadar yanmaya vesaire sıcak bir şekilde devam etmekte. Bu bize neyi gösteriyor? Lityum polimer bataryaların hiç de öyle sanıldığı gibi, yani paketinde durduğu gibi durmadığını, masum olmadığını bize gösteriyor. O sebepten dolayı yapmamız gereken en önemli olaylardan birincisi önce güvenlik. Yani bu hobiyi yapıyorsanız, bu hobiyi yapıyorsak eğer mutlaka ilk başta güvenlik şart. Ve arkadaşlar mutlaka lityum polimer bataryalarımızı şarj ederken başında bulunuyoruz. Yani ben bataryamı koydum, gittim, içeriye bıraktım, ben yatarken işte o şarjı tamamlasın gibilerden bir şey yapmıyoruz kesinlikle. Aynı zamanda profesyonel şarj aleti kullanmaya özen gösteriyoruz veyahut balanslı şarj aleti kullanmaya özen gösteriyoruz. Onun haricinde üzerindeki yazan değerler, hücre sayısı, işte amper değerleri vesaire, onlara mutlaka dikkat ediyoruz. Eğer yüksek amperlerde, yani fabrikanın belirlemiş olduğu, daha doğrusu batarya üreticisinin belirlemiş olduğu amperlerin daha yükseğinde kesinlikle şarj yapmıyoruz. Bir diğer husus, hücre sayılarına dedik dikkat edeceğiz. Mesela 2 hücreli bir batarya 7.4 voltsa bunu işte 4 hücre, 3 hücre vesaire vesaire gibi hiçbir şekilde, veya tek hücre bile olsa, yani mutlaka ve mutlaka üzerindeki değerlerle şarj ediyoruz. Balanslı şarj ediyoruz ve mutlaka bataryayı şarj ederken bataryanın bulunduğu bir ortamda bulunuyoruz. Daha önceki programlarımızda demiştik ki bataryalarımızı ya bir mühimmat sandığında ya da lipo batarya saklama paketleri var. Hatta lipo bataryanın saklama paketiniz yoksa hemen alta linki bırakıyorum. Oradan temin edebilirsiniz. Çünkü bunlar gerçekten çok tehlikeli ve ölümcül yaratıklar. Bunlara çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu likelamayı unutmayın, bizi takip etmeyi unutmayın ve kafanıza takılan sorular olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben El Profesör RC Mutfağı'ndan sizlere çok çok saygılar, sevgiler diliyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın.